Bazı insanlar sizi severek değil, sizi yok ederek var olabileceklerine inanırlar. Ama bunu asla bir düşman gibi yapmazlar. Aksine sizi en ön sıradan alkışlayan, her başarınızda yanınızda biten, size hayranlık beslediğini söyleyen o kişidir asıl tehlike. Çünkü aşağılık kompleksiyle zehirlenmiş bir zihin için sizin ışığınız ona yol gösteren bir fener değil, kendi karanlığını yüzüne vuran bir projektördür. Size minnet duymak zorunda kalmak, onun ruhuna onarılmaz bir yara açar ve o yaranın tek ilacı o iyiliği yapan eli kırmaktır. Neden biliyor musunuz? Çünkü potansiyeli düşük olan kişi sizin zirvenize tırmanmaya üşenir. Sizi aşağı çekmek onun için daha az maliyetli bir eşitlenme çabasıdır. Sizin ona sunduğunuz dostluk, ona her an kendi yetersizliğini hatırlatan bir borç senedi gibidir. Bu insanlar önce size sığınır, sonra sizi taklit eder ve en sonunda sizin varlığınızı kendi kimlikleri için bir tehdit olarak görmeye başlarlar. Kendi çevrenize bir bakın. Sizi gerçekten sevenler mi yanınızda, yoksa sadece sizin parıltınızdan pay kapmaya çalışan o gölge insanlar mı? Aşağılık kompleksi sadece bir özgüven eksikliği değildir. O kişinin kendi varoluşuna karşı duyduğu bir öfke biçimidir. Potansiyeli düşük olan kişi sizin karşınıza geçtiğinde aslında sizi görmez. Sizin üzerinizden kendi yapamadıklarını, cesaret edemediklerini ve asla olamayacağı o tam olma halini izler. Bu ruh halini anlamak için modern psikolojinin kurucularından yani Alfred Adler'ın penceresinden bakmamız şart. Adler'e göre her insan dünyaya bir aşağılık duygusu ile gelir. Bu hayatta kalmak ve gelişmek için bizi motive eden doğal bir yakıttır. Ancak potansiyeli düşük veya ruhsal olarak yaralı bir birey için bu duygu sağlıklı bir üstünlük çabasına dönüşmek yerine bir aşağılık kompleksine evrilir. İşte kırılma noktası burasıdır. Adler der ki, kişi kendi eksikliğini telafi edemediğinde bu dayanılmaz aşağılık hissinden kurtulmak için sahte bir üstünlük kompleksi inşa eder. Bu sahte kale kendi yeteneklerini geliştirerek değil, çevresindeki gerçekten güçlü olanları aşağı çekerek kurulur. Onun zihninde sizin varlığınız, Adler'in deyimiyle bir yaşam ödevi değil, onun yetersizliğini tescilleyen bir kanıttır. Siz ona dostça yaklaştığınızda, o sizin bu nezaketinizde bile bir üstünlük gösterisi sezer. Adler'in toplumsal ilgi dediği o sağlıklı bağ bu kişide tamamen kopmuştur. O artık bir topluluk üyesi değil, kendi içindeki o devasa boşluğu sizin başarılarınızı, itibarınızı veya ruhunuzu parçalayarak doldurmaya çalışan bir avcıdır. Sizin ona sunduğunuz her nezaket onun için bir aşağılamadır. Neden biliyor musunuz? Çünkü verdiğiniz her destekle ona şunu fısıldarsınız. Senin bana ihtiyacın var ama benim sana yok. Bu asimetrik ilişki size hayranlıkla karışık haset duyanın zihninde bir savaş başlatır. Sizin elinizden ekmek yerken o elin neden bu kadar güçlü olduğunu sorgulamaya başlar. Minnet duygusu bu karanlık ruhlar için en ağır yükten bile daha ağırdır. O yükten kurtulmanın tek yolu ise alacaklıyı, yani sizi tarihten silmektir. Adler'e göre aşağılık kompleksi yaşayan birey için dünya bir işbirliği alanı değil, bir savaş meydanıdır. Kendi zayıflığını kabul etmek yerine başkalarının gücünü bir tehdit olarak kodlar. Bu yüzden sizin ona sunduğunuz iyi niyet onda minnet değil, aşağılık duygusunun tetiklenmesini sağlar. İhanet bu noktada onun için dayanılmaz bir zorunluluk haline gelir. Size vurduğu her an ister sırtından bıçaklama, ister itibar suikastı olsun, o anlık sahte üstünlük hissi onun yıllarca biriktirdiği o eziklik sancısını susturan tek uyuşturucudur. O tetiği çektiğinde aslında siz değil, sizin aynanızda gördüğü o zavallı kendini öldürmeye çalışmaktadır. Çünkü bu haset duyan yaralı ruh aslında sizin dünyadaki en sadık, en takıntılı hayranınızdır. Evet, yanlış duymadınız. Sizin her adımınızı, her kelimenizi, her başarınızı sizden bile daha dikkatli takip eder. Sizin üzerinizde bir doktora yapmıştır adeta. Gülüşünüzün tonundan, zorluklarla baş etme biçiminize kadar her şeyi ezberlemiştir. Ama bu hayranlık sevgiyle değil, vazgeçemediği haset arzusuyla beslenir. O sizin sahip olduğunuz o ışığa aşık değildir. O ışığın sizde olmasına düşmandır. Sizi izlerken duyduğu o yoğun hayranlık aslında her saniye ruhunu kemiren bir kıyaslama makinesidir. Neden o, neden ben değil sorusu onun zihninde her sabah uyanır uyanmaz çalışmaya başlayan bozuk bir plak gibidir. Çünkü haset sessiz bir kanamadır. Dışarıdan bakıldığında size en çok destek veren, sizi en çok öven kişi odur. Ancak bu övgüler aslında kendi ezikliğini örtmek için kullandığı birer kalkandır.
Sizi göklere çıkarırken aslında düştüğünüzde çıkacak sesin daha şiddetli olmasını hayal eder. Ona iyi davrandığınızda, onunla yemeğinizi paylaştığınızda veya ona bir kapı açtığınızda aslında onun en büyük yarasını, yani yetersizliğini kanıtırsınız. Sizin cömertliğiniz onun yoksulluğunun en somut kanıtı haline gelir. Sizi öldürmek istemesi, canınızı yakmak istemesi bir nefret eylemi değildir. Bu onun için bir hayatta kalma refleksidir. Sizin varlığınızın yarattığı o devasa gölgenin altında boğulmamak için güneşinizi söndürmekten başka çaresi kalmamıştır. Dikkat edin, bu kişi bir süre sonra sizin gibi konuşmaya, sizin sevdiğiniz şeyleri sevmeye, hatta sizin jestlerinizi taklit etmeye başlar. Bu hayranlığın en patolojik aşamasıdır. Yani kimlik hırsızlığı. Çünkü sizi yok ederek sizin yerinize geçebileceğine dair o sefil illüzyona inanır. Ama trajedi tam da burada gizlidir. Sizi vurduğu o an aslında kendi varoluşunun tek kaynağını da yok etmiş olur. Çünkü o sadece sizin ışığınızın yansımasıyla bir şekil alabilmiştir. Siz yoksanız o sadece zifiri bir karanlıktır. Şimdi etrafınıza bir daha bakın. O çok yakınızdaki hayran bakışların hangisi sizi gerçekten görüyor? Hangisi sizdeki o ışığı çalmak için uygun anı bekliyor? Peki ama neden diye soruyorsunuz değil mi? Carl Gustav Jung'a göre her birimizin içinde toplumdan, hatta kendimizden bile sakladığımız, kabul etmekte zorlandığımız bir karanlık oda vardır. O buna gölge arketipi adını verdi. Bu gölge bizim olamadığımız, bastırdığımız, utanç duyduğumuz ama aslında içimizde yaşayan tüm o vahşi potansiyellerin toplamıdır. İşte sizin o sadık hayranınız olan hasetçi size bakarken aslında kendi gölgesiyle göz göze gelir. Sizin başarınız, sizin ışığınız ve sizin cesaretiniz onun kendi içinde gömdüğü, asla sahip olamayacağına karar verdiği o bastırılmış arzuların canlı birer kanıtıdır. Ama maalesef ki hasetçi kendi içindeki o yetersizlik canavarıyla yüzleşecek kadar güçlü değildir. Kendi gölgesini taşıyamaz. Bu yüzden o karanlığı alır ve sizin üzerinize yansıtır. Ona göre siz kibirli, şanslı veya hak etmeyen birisinizdir. Aslında size söylediği her yalan, attığı her iftira ve hissettiği her öfke kendi içindeki o karanlık aynaya fırlattığı taşlardır. Sizi yok etmeye çalışırken aslında kendi içinde kabul edemediği o ezik parçayı öldürmeye çalışıyordur. Jung der ki, insanlar kendi ruhlarıyla yüzleşmemek için her türlü saçmalığa başvurabilirler. Bu yüzden ihanet, bu kaçışın en kanlı, en trajik yoludur. Sizi sırtınızdan vuran o kişi için siz bir insan değil, bir sembolsünüzdür. Onun yaşayamadığı hayatın, gösteremediği iradenin sembolü. Sizi ortadan kaldırdığında o dayanılmaz kıyaslamada sona erecek sanır. Şimdiye kadar izlediğim filmler içerisinde bu karmaşık durumu en iyi anlatan film korkak Robert Ford'un Jesse James suikasti oldu. Tanıdık ve garip bir his yarattı üzerimde. Çünkü eminim ki hepimiz hayatımızın bir döneminde bu hastalıklı ruhlarla defalarca karşılaştık. 1880'lerin Amerika'sı. Bir yanda Amerika'nın en meşhur, en karizmatik ve en yenilmez haydutu Jesse James var. Diğer yanda ise ona taparcasına hayran olan, küçüklüğünden beri odasını Jesse ile ilgili ucuz romanlarla dolduran 19 yaşındaki zayıf, sessiz ve kimsenin pek de önemsemediği Robert Ford. Robert'ın tek bir hayali var. Kahramanıyla tanışmak, onun çetesine girmek ve aslında onun gibi olmak. Robert sonunda idolünün, o dokunulmaz sandığı Jesse James'in yanına abisi aracılığıyla girmeyi başarır. Ama işte trajedi tam da burada başlıyor. Robert Ford, Jesse James'in dünyasına girdiğinde aslında kendi cehennemine de adım atmış olur. Jesse onun için sadece ulaşılması gereken bir hedef değil, aynı zamanda varlığından utanç duyduğu o küçük benliği için devasa bir aynadır. Çünkü ulaşılmaz gördüğünüz birine ne kadar yaklaşırsanız onun kusurlarını değil, kendi yetersizliğinizi o kadar çıplak görürsünüz. Robert Jesse'nin evinde onunla vakit geçirdikçe sadece onu izlemiyor, onu adeta yiyor. Jesse'nin nasıl güldüğüne, silahını nasıl tuttuğuna, prosunu nasıl içtiğine, hatta karısına nasıl baktığına kadar her şeyi not ediyor. Bu bir hayranlık değil, bu bir kimlik hırsızlığı provası. Robert resmen Jesse'nin derisinin altına girmek istiyor. Çünkü kendi derisi ona dar geliyor. Ama Robert, Jesse'nin sofrasına oturduğunda onun sadece ünlü bir kanun kaçağı değil, bir baba, bir koca ve en nihayetinde
kanlı canlı bir insan olduğunu gördüğünde işler değişiyor. İşte o an zihnindeki o devasa put çatırdamaya başlıyor. Hayranlık yerini yavaş yavaş sessiz bir hınca bırakmaya başlıyor. Neden o bu kadar tam? Neden ben bu kadar eksiğim? Ve zamanla Robert'ın bu sessiz dönüşümü sadece Jesse ile sınırlı kalmamaya başlıyor. Çetenin diğer üyeleriyle kurduğu o çarpık ilişki yaklaşan fırtınanın en büyük habercisi olur. Diğer adamlar onunla küçük Bobby diye eğlendikçe Robert'ın içindeki o aşağılık kompleksi bir intikam yeminine evrilmeye başlar. Kimseden beklediği saygıyı göremez. Çünkü yüzüne yapışan o haseti sanki herkes sezer gibidir. Ve en kötüsü de Jesse James tarafından sadece kapıda bekleyen sadık bir köpek gibi görülmek Robert'ı iyice delirtir. Çete üyelerine karşı gösterdiği o anlamsız saldırganlık aslında Jesse'ye olan bastırılmış öfkesinin bir provasına dönüşür. Robert varlığını kanıtlamak için gün geçtikçe birilerinin canını yakmak arzusuyla dolup taşar ve onun dünyasındaki en büyük varlığı yok ederek var olabileceğine inanmaya başlar. Haset artık damarlarında dolaşan tek yakıt olur. Ve o sabah zamanın durduğu, toz zerrelerinin güneş ışığında asılı kaldığı o 3 Nisan sabahı. Jesse James sanki Robert'ın içindeki o karanlık randevuyu biliyormuşçasına silahlarını bir kenara bırakır. Sırtını döner, duvardaki bir tablonun tozunu silmeye başlar. Robert için o an hayatının en büyük fırsatı olduğu kadar en acı verici anıdır da. Jesse'nin arkası dönük, o savunmasız hali Robert'a kendi korkaklığını bir kere daha fısıldar. Robert titreyen elleriyle tetiğe asıldığında aslında kendi karşısındaki devasa efsaneye değil, o efsanenin ışığında her gün biraz daha eriyen kendi zavallı gölgesini öldürmek ister. Silah patlar, Jesse James yere düşer. Ama mermi sadece Jesse'yi öldürmez. Robert Fort'un dünyadaki tek anlamını, o nefretle karışık aşkını da yok eder. Jesse James bir efsane olarak sonsuzluğa gömülürken, Robert tetiği çektiği o saniyede sonsuz bir hiçliğe mahkum olur. Artık o sadece öldürdüğü adama duyduğu o büyük özlemle her gün biraz daha kuruyacak olan korkak Robert Ford'tur. Korkaktır çünkü Jesse James'in yüzüne bakacak cesareti olmadığı için sırtından vurmuştur. Evet, bazı insanlar maalesef böyle. Hiçbir sebepleri olmamasına rağmen ancak size arkanızdan vurarak var olabileceklerini düşünürler. Sizin de karşılaştığınız böyle deneyimler varsa lütfen yorumlara yazın. İnsanların ne kadar ileriye gidebileceğini görmek belki de çoğumuz için şaşırtıcı olmayacak.